Dostlar günaydın. Bugün tarihini unuttum. Konya Üniversitesi'nin konuk evinde misafir olduk bugün. Şurada misafir olduk. Burası da Konya Üniversitesi. Biz şimdi tramvaya binip Alaaddin Tepesi'ne gideceğiz. Normalde Sille Köyü'ne gitmeyi düşünüyordum. Ama bugün pazartesi. Dolayısıyla oradaki müzelerin, kilisenin ve diğer müzelerin tamamı kapalıymış. O yüzden orası kalacak maalesef. Zaten birçok yere gidemedik. Konya büyük bir yer. Ulaşım hakikaten sıkıntı. Yani aracınız yoksa böyle bazı belli başlı yerlere gidemiyorsunuz maalesef. Alaaddin Tepesi'ne gidip oradan Alaaddin Camii, ondan sonra bir medrese vardı. Ne medresesiydi? Birkaç yere gezeceğiz işte. Üniversitede tramvaya bindim. Son durak Alaaddin'de indim. Tramvay gerçekten çok güzel, geniş, temiz ve sanırım öğrenciler 2,5 lira veriyordu eğer yanılmıyorsam. Valla bedava. Yani burada öğrenci olmak gayet güzel diyebilirim. Ama üniversiteden merkeze yaklaşık 1 saatte geldik. Yani çok uzun sürüyor. Hatta 1 saatten fazla da olabilir. Yani burayla Ankara arasındaki hızlı tren de 1,5 saatte falan gidiyordu sanırım. Yani çok uzun sürüyor. Evet, biz şimdi Konya'ya ait efkarlı bir adımız. Konya'ya ait burada Şendağ etli ekmek var. Bir oraya gidelim. Konya yöresine ait bir şeyler vardı. Açıksa onların tadına bakarız. Oradan Alaaddin Tepesi, Alaaddin Camii. Bugün şeye gidemeyeceğiz. Sırçalı Medresesi bugün pazartesi olduğu için kapalı. Ama en azından bir dıştan çekerim. Burası Alaaddin Tepesi. Burayı da anlatacağım. İplikli Camii'ye gideriz. Ya o kadar çok gezecek yer var ki Konya'da, yani çok fazla gezecek yer var. Evet. Biz bugün Kyoto Parkı'yla şeye de gidecektik. Sözde Sille Mahallesi'ne gidecektik ama maalesef vaktimiz kalmadı. Gidemeyeceğiz. Burası Alaaddin Parkı'nın girişi. Bu park çok güzel. Ben geçen geldim. Akşam olduğu için video çekmedim. Ama birazdan çekerim nasip olursa. Şimdi bu Şendoğan etli ekmeğe gidelim. Oradan devam ederiz. Burası İplikçi Cami. Buraya geleceğiz. Orayı anlatacağım detaylı. Hemen karşısında da sanayi mektebi var. Şu anda zabıta binası olarak kullanılıyormuş. Bura sanırım yanılmıyorsam 1800'lü yılların sonunda, 1900'lü yılların başında Abdülhamit tarafından inşa edilmiş ve okul olarak inşa edilmiş. Benim bildiğim kadarıyla şu gördüğünüz çiniler orijinalmiş. Camların üstündeki çiniler orijinalliğini koruyormuş ama biraz bakımsız geldi bana. Dış cephesinde mesela döküntüler falan var. Evet, burayı da çekeyim dedim. Yol üstünden geçerken İplikçi Camii'ye geleceğiz. Abi o kadar çok şey var ki yani neyi çekeceğim, neyi çekmeyeceğim bilmiyorsun. Evet Hakan abi, şu anda ne yapıyorsun abi? Burada ne yapıyorsun? Bize biraz anlatır mısın? Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Burada Konya'nın meşhur yağ somununu yapıyoruz. Bize has bir üründür bu. Şu anda yaptığın mı abi? Evet. Ne var içinde acaba? Bunun içinde Konya'nın meşhur küflü peyniri, sonra kaşar peynir, kavurma, sucuk, pastırma, bunları karıştırıp içine tereyağlayıp yağ somunu haline getiriyoruz. Yağ somun ismi nereden geliyor diye sorarsanız önceden sadece somun ve yağdan oluşuyormuş. Şimdi tabi günümüzde içine malzemeler girdi. Daha da lezzetlendi. Önce
Önce ekmeği pişirip sonra içine malzeme atıp bir daha mı pişiriyorsunuz? Evet, böyle açıyoruz. Susamlayıp fırına girip az bir şey kabardıktan sonra, çıktıktan sonra içine malzemeleri koyup tereyağlayıp tekrar fırına veriyoruz. Bir de tahinli bir şey yapıyorsun sanırım. Bunun tatlı olarak da tabii tahinli helvalısını da yapıyoruz. O da çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bunun fiyatı ne kadar abi? Şu anda günümüzde şu anda 140'dan başlar 210 liraya kadar değişir. Yani bu ne kadar yapacağım karışık olan? Hepsi karışık olan mesela 210, atom deriz ona. Ama sadece peynirliler 140'dan başlar. Tamam. Bu tahinli şeyi ne kadar? 180. Küflü peynirli kavurmalı yağ somu yapacağım. Kavurmalı peynirli yan sonra. Evet. Peyniri koyuyorsun abi. Önce peyniri koyuyoruz. Şey olacak ama zararlı değil mi ya? Yok, küflü peynir antibiyotik. Öyle mi? Doğal antibiyotik. Görünüşü pek şey gelmiyor ama bir tadına bakayım. Biraz tuzlu Evet, biraz tuzlu. ama iyi bir peynir. Değişik bir tadı var. Evet. Yani alışkın olmayanlar için biraz şey olabilir. Ha, malzemeyi koydun abi, üstüne de yağ mı Evet, sürüyorsun? üstüne tereyağı süreceğim. Tereyağı. Evet. Yağ somun dediğiniz bu mu oluyor? Evet, bu. Vallahi daha yeni kahvaltı yaptım yoksa karnından yerdim herhalde. Yemeseniz pişman olursunuz zaten. Ha, Konya'ya gelmişken bunu yememek olmaz. nasıl diyelim, nasıl yapacağız? Ben normalde aç değildim ama o kadar güzel geldi ki görüntüsü. Ben de bir tane sipariş ettim. Bir de pişti sanırım. Bu pişmiş hali mi? Vallahi çok güzel görünüyor. Harika. Oo. Birazdan biz de tadına bakacağız. Bizim siparişimiz geldi. Şunu bir tadına bakalım. Şimdi çayımız da geldi. Bir tadına bakalım bunun. Yağlı ekmeğin yağlama diye hitap ediliyor. Ama peyniri bana biraz ağır geldi, yani herkes sevmeyebilir. Şimdi burası Konya Şerafettin Cami. 12. yüzyılda Şeyh Şerafettin tarafından yapımına başlanmış. 1444 yılında 2. Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından restore edilmiş. Bura zamanla harap olmuş. 1636 yılında Mehmet Çavuşoğlu Memmi Bey tarafından yıktırılarak yeniden yapılmış. Bayağı büyük, heybetli bir cami ama şu anda restore ediliyor. Giremiyoruz. Burası hem mahkeme salonu hem de öğrencilerin ders okuduğu medrese gibi bir yermiş. Şurada da hemen tarihi mahkeme hamamı var. Yani aslında şura mahkemeymiş. Mahkemede idam cezası verilenler şu hamamda yıkanıp caminin önünde de idam ediliyormuş diye bir şeyler okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Konyalı arkadaşlar varsa yazsınlar lütfen. Bu arada şu Şendal'dan şey yedim. Yağlama mı ne? Ondan yedim. Michael ne yapıyorsun? Valla ben tadını beğenmedim açıkçası. Yani çok... Yani tereyağı dedi ama hiç tereyağı gibi gelmedi yağın tadı. Bir de kullandığı peynir çok ağırdı yani. Karaman videosunu izleyenler bilir. Orada Nimet Pide'ye gittik. Orada da yedik. Yani yine böyle küflü peynirle falan kıymayla bir şey yaptı. Dürüm gibi 100 liraya verdi. Ya onun tadı inanılmaz güzeldi. Yani ikisini kıyaslayınca o Karaman'daki bundan kat iyi yani. Ve 180 liraydı. Ya ben pek beğenmedim açıkçası. Ben de Şenay ablanın vlogundan görüp buraya geldim. Başka yeri deneyebilirsiniz bence. Hamama giriş 300 liraymış. O da pahalı bence. Yani 300 lira çok. Biz şimdi Şems-i Tebrizi türbesine geldik. Buraya da ziyaret edelim. Buradan artık yavaş yavaş İplikli Cami, Alaaddin Tepesi, sonra da yüksek hızlı tren istasyonuna gideriz. Burası Şems-i Tebrizi türbesi. Evet, burası Şems-i Tebrizi türbesi. Şems-i Tebrizi 13. yüzyılda yaşamış ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin manevi hocası olarak bilinen büyük bir mutasavvıftır. Türbe Mevlana'nın eserleri ve düşünceleri üzerinde büyük bir etkisi olan, hepinizin bildiği gibi,
Şemsi Tebrizi'ye ait onun anısını yaşatmakta. Alaaddin Tepesi'ne yakın bir konumda bulunuyor. Burası oldukça sade bir mimarisi var. İçeride Hazretlerin sandukası var ve namaz kılabileceğiniz küçük de bir mescit var burada. Bu türbenin etrafında da birkaç tane yine sanduka, mezar var. Çeşitli büyüklere ait. Üst katta bayanlar namaz kılabiliyor. Bura genellikle açık ve genellikle ücretsiz ama bazı yoğun olan günlerde ücret alınabiliyormuş. Turistik olarak yoğun olduğu günlerde buradan ücret alınabiliyormuş. Bilginiz olsun. Şemsi Tebrizi Türbesi özellikle tasavvuf ehli ve Mevlana hayranları için büyük bir manevi değer taşıyor. Türbe Mevlana ve Şems'in derin dostluğunu, manevi yolculuklarını anlamak için önemli bir durak. Evet, biz devam edelim. Buraya Konya'nın en çok ziyaret edilen türbelerinden biri tabi. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Tabi buraya gelip dua ediyoruz falan ama bazen ölçüyü kaçırmamak lazım. Allah'la aramızda kimse yok. Zaten ayetlerde, hadislerde belli yani. Allah kuluna şah damarından daha yakındır. Dolayısıyla hatta kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedir diyor. Yani tabii ki bu tür yerlerde dua etmek, Allah'tan bir şeyler istemek tabii ki güzeldir. Ama daha da önemlisi olan araya hiç kimseyi koymadan direkt Allah'la bir bağlantı kurmaktır. Az önce birkaç görüntü gördüm içeride. Pek hoşuma gitmedi açıkçası. Yani sonuçta buradaki tabii büyük bir evliya, büyük bir zat. Saygı duyuyoruz. O yüzden ziyarete geliyoruz. Ama sana pek bir faydası olacak mı? Yani önce bir insan kendini bir muhasebe etmeli. Yani bu dünyada birçok günah işleyip daha sonra gelip bir iki tane veliyi ziyaret ettikten sonra temizleneceğimizi düşünüyorsak vallahi yanılıyoruz. Yani böyle bir Müslümanlığı açık konuşayım Ebu Cehil bizden daha iyi yapardı. Öyle değil. Biraz dikkat etmeliyiz bence. Neyse. Cevat Akşit Hoca'ya bağladım birden. Şimdi biz nereye doğru gidelim? Şu Mevlana'nın yanında, Mevlana Türbesi'nin yanında Konya Belediyesi'ne ait bir tane işletme vardı. Bence oraya da gidelim. Oradaki fiyatları falan bir görelim. Ondan sonra bakarız. Zaten bir iki saatimiz kaldı. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. Burada gördüğünüz binaların tamamı son birkaç yıldır yapılmış. Hemen Mevlana Türbesi'nin önünde bir ticari alan oluşturmak için yapılmış. Böyle biraz tarihi bir mimari verilmeye çalışılmış. Bizim gideceğimiz belediye lokantası da şurayı göstereyim de. Bayağı bir işlek burası. Aslında hafta sonu burası çok kalabalıktı. Yalnız bu balo yağlı yedim ya, o benim midemi ağrıttı ya. Onun peyniri bana dokundu vallahi, size söyleyeyim. Tavsiye etmiyorum. Çok ağır bir şeydi. Evet. Şifa Restoran. Belediyenin işlettiği yer burası işte. Evet. Yöresel Konya mutfağı. Bir girelim bakalım. İçeride ne var ne yok. Burada Konya... Yok. Burası değildi. Şurası pardon. Hemen yanında Konya mutfağı diye. Bugün kapalı mı? Yok, açıkmış. Şöyle fiyatları göstereyim. Siz kendiniz bir durdurup bakarsınız. Ben içeri gireyim, tatlı falan yiyeceğim. Aç değilim çünkü. Şimdi burada öğle yemeği servisi 11'de başlıyormuş. Ve tatlı servisi yokmuş burada. Çok ilginç. Yani hadi öğle yemeği servisi 11'de başladı. Onu anladık da abi tatlı servisi niye yok onu anlamadım vallahi. Neyse, hemen karşıda da varmış. Bir yer 42 diye bir yer var. Orada belediye ait. Orada yiyebilirsin dedi. Gidelim bakalım. Sille'ye gidemedik. Vallahi içimde kaldı ya. Yani neyse. Şu 42. Pastanesi de sanırım belediyeye aitmiş. Burada bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Şimdi 42. Lokantasına geldim veya pastane neyse artık. Burada belediyeye aitmiş. Belediye işletmesiymiş. Teras katı var. Hemen buradan Mevlana Türbesi'ni
sanırım burası Sultan Selim Camii'ydi. Yanılmıyorsam, yanılıyor olabilirim. İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Manzarası var. Manzarası falan çok güzel. Bir de bugün pazartesi olduğu için çok sakin. İçeride hiç kimse yok diyebilirim. Zaten ben size tavsiyem hafta içi gezmeye çalışın eğer mümkünse. Mümkün değilse zaten yapacak bir şey yok. Ama sağlıkçılar mesela hafta sonu çalışıp hafta içi gezebilir. Öyle bir imkanınız var. Nöbetinizi ona göre ayarlayabiliyorsanız tabii ki iyi olur. Şimdi fiyatı göstereyim. Ben ne yiyeceğim? Höşmerimle saç arası yiyeceğim. Fiyatları 85-85. Bir şey söyleyeyim mi? Burası belediye işletmesi, bence çok pahalı. Yani dışarıda daha ucuz bu fiyatlar. Ama ben sırf belediye işletmesinde yiyeyim diye buraya geldim. Gerçekten çok pahalı. Yani Konya Belediyesi'ne yakıştıramadım. Yani burası turistik bir yer olabilir ama yerli turist de var. Bu bir yabancı için para değil ama yerli turist için, yani çoluğu çocuğuyla gelen bir eşi iki çocuğu gelse, herisi bir tatlı yese burada 600-700 liradan aşağı çıkmaz. Çok pahalı. Konya Belediyesi, lütfen sosyal belediyecilik anlayışı sizde de olsun. Biraz Ekrem İmamoğlu'nu örnek alabilirsiniz. Adamlar 40 liraya 3-4 çeşit yemek veriyor. Sizin tek çeşit tatlınız 85 lira, yakıştıramadım. Neyse bakalım. Daha çay da demlenmemiş. Biraz da onu bekleyeceğiz. Bekleyelim bakalım. İnşallah geç kalmayız. Şimdi geldi tatlılarımız. Bu saç arası tatlısı. Bu da höşmerim. Dondurma istiyor musunuz dediler. Dedim getirin bir top. Külahta getirdiler. 3 top olunca tabakta geliyormuş. Neyse yanına koyduk, sorun değil. 85 lira tatlı, 85 lira tatlı, 30 lira da dondurma. Şimdi bir de tadına bakalım. Şükür çayımız da geldi. Şimdi bir tadına bakalım. Bu saç arası diye bir tatlı. Önce bundan başlıyorum. Benim çatal bıçak kullanma adetim yoktur. Her şeyi kaşıkla yerim hemen hemen. Tadı baklavaya benziyor. Bir tane daha alayım. Yufkayla yapılmış baklava. Biz öğrenciyken yapardık, biliyor musunuz? Yufka arasına fıstık atardık. Onun gibi bir şey bu. Vallahi hatta o diyebilirim ya. Biz ne yapardık? Yufka alırdık BİM'den. Bir de fıstık alırdık. Öyle yufkayı atardık. Arasına fıstık, üstüne de şerbet. Al sana saç arası. Bu bana onu anımsattı. Bir de höşmerime bakayım. Abi höşmerim, unu kavurmuşlar. Bu yani. Pek bir esprisi yok. İki tatlının da pek bir esprisi yok, onu söyleyeyim size. Yani ikisinde eminim birçoğunuz bir yerde, yani ya evde kendiniz yapmıştır ya anneniz yapmıştır. Benzer tatlar. Ya bunu öğrenciyken bile kendiniz, bu saç arasında öğrenciyken bile kendiniz yapıp yemiş olabilirsiniz, onu söyleyeyim. Bu höşmerim de bildiğiniz unu kavurmuşlar. Biraz içine şerbetli su. Öyle yani, pek bir şey yok, esprisi yok. Balıkesir'de de höşmerin tatlısı var. O tamamen peynir altı suyuyla yapılıyor sanırım. O gerçekten çok güzel. Sivrihisar'da da mesela höşmerim vardı. O da gerçekten çok farklıydı, çok güzeldi. Ama ben bu höşmerim için aynı şeyi söyleyemem. Yani yine denenebilir. 2 kişi gelirseniz ikiniz de farklı sipariş edin, tadına bakın en azından. Bir de şöyle çay geldi. Burada en çok beğendiğim şu oldu. Bu çay 20 lira. Bu gayet güzel. Büyük gelmiş en azından. Bununla yarım su bardağı kadar neredeyse. Böyle. Biz bunları yiyelim. Vallahi geç kalacağız. Yola çıkalım hemen. Kafenin manzarası çok güzel. Onu söyleyeyim. Terası şöyle. Şuradan çok rahatlıkla. Burası Mevlana Türbesi. Şu Selim Camii miydi? Burası Selim Camii. Şu karşıdaki mezarlık da Üçler Mezarlığı. Konyalılar bilir. Alimlerin bazısı orada yatıyor şu anda. Evet. Son bir saatimiz. Hatta son 45 dakikamız. İçimde kaldı. Bir daha geleceğim buraya. Bir şey söyleyeyim mi? Sadece bak, çay hakikaten çok güzeldi. Çayına diyecek yok. Çayı 10 numaraydı. Ama tatları çok bir hikayesi yok yani. Deneyebilirsiniz. Hele şu var ya, şu tamamen ismi şey ya, bu un helvası gibi bir şey. İplikli Cami. Ben dün içine girdim. Harika bir yer. Gerçekten çok harikaydı. Bu İplikli Cami'de sanırım, eğer yanılmıyorsam, Mevlana Hazretleri ders vermiş, namaz kıldırmış. Öyle tarihi bir cami. Bir de dikkatimi çeken başka bir şey. Oluklarını görüyor musunuz?
Ne kadar farklı değil mi? Bunu Konyalı veya mimar arkadaşlar varsa veya bilgisi olan varsa açıklayabilir mi? Bu oluklar neden böyle acaba? Bunun hikmeti ne acaba, merak ettim doğrusu. Hemen İplikli Camii'nin hakkında size kısa bir info vereyim. Bu cami Selçuklu dönemi eserlerindendir. 1201-1202 yıllarında yaptırılmış. Cami Sultan II. Rükneddin Süleyman Şah döneminde yapılmış. Adını ise yakında bulunan İplikçiler Çarşısı'ndan almış. Sanırım o çarşı artık faal değil. Görmedim çünkü göremedim. İçine bir girelim. Ben dün girdim, gerçekten harika bir cami. Böyle manevi bir havası var. Farklı bir havası var buranın. Şöyle göstereyim. Biraz da hanı andırıyor. Yani hana da benziyor cami. Acaba ilk açılışında han olarak mı kullanılmış? Detaylı bilgisi olan varsa yazarsa seviniriz. Biz de öğrenmiş oluruz. Hemen Alaaddin Tepesi ve Alaaddin Camisi de şu karşıda yer alıyor. Şuradan çekeyim, yanına gidince detaylı çekerim. Şu karşısı. Alaaddin Camisi ve Alaaddin Tepesi. Şimdi Alaaddin Tepesi'ne geldik. Girişinde şöyle güzel bir şelale gibi bir şey karşılıyor bizi. Yürüyüş yolları var. Burası hakkında çeşitli rivayetler var. Buranın höyük olduğu söyleniyor. Ya da işte Selçuklu döneminde sultanın bir tepe üzerine bir cami inşa etmek istediği ve bunun için halktan buraya işte kum falan toplamalarını istediği, halkın buraya kum topladı, daha sonra buranın yükseldiği vesaire vesaire birçok şey okudum. Burası şehitlik, Allah şehitlerimize rahmet etsin. Vallahi hangisi doğru bilemedim. Çok mantıklı gelmedi bana. Yani kum taşıyıp bir tepelik oluşturma. Ama Konyalı veya daha iyi bilgisi olan biri varsa yazsın. Biz de öğrenelim. Şimdi size asıl çekmek istediğim yerlerden biri şurası. Şurası su deposu. Bu su deposu Osmanlı'nın son zamanında yapılmış. Gördüğünüz bu yer. Çok güzel. Çok güzel bir kitabesi var. Bu kitabeyi ben okuyamam ama muhtemelen okuyanlarınız vardır. Şurayla ilgili bir şey okudum. Bu tepenin altından Mevlana'ya doğru bir tünelin olduğuyla ilgili çeşitli şeyler okudum. Ben bu konuda bilgi sahibi değilim. Olup olmadığını bilmiyorum. Ama bildiğiniz gibi kalelerde veya saraylarda herhangi bir düşman kuşatması altında padişahların veya diğer büyük din adamlarının kaçması için tüneller oluşturulabiliyor. Ama buradan bir Mevlana'ya bir tünel var mı yok mu açıkçası bilmiyorum. Bana pek de mantıklı da gelmedi. Mesafesi çok uzak. Yani bir de niye buradan yapsınlar? Hani şu camiden yaptırılmış deseler yine daha mantıklı gelir. Şimdi burası da Alaaddin Camisi. Şimdi burayla ilgili infoları vereyim size. Buraya ben gelip gezdim. Hakikaten harika bir cami. Yani her cami harika diyorum çünkü harika böyle eski tarihi yapılara gidiyorum genelde. Bura Anadolu'nun ilk ulu camilerinden Alaaddin Camii. 1156 yılında yapılmış sanırım. Evet. Hemen yanında da kümbetler var. Onları da çekeceğiz. Alaaddin Tepesi'nde 350 metre, 250 metre ebadında yerden yüksekliği 20 metre olan Alaaddin Tepesi'nin tam ortasına iki dönemde 26 yıllık arayla muhteşem bir cami yapılmış. Anadolu'da her şehirde bir ulu cami vardır bildiğiniz gibi. İşte Konya'nın da en eski camisi ve ilk camisi, halk tarafından da ulu cami olarak bilinen camisi Alaaddin Camii. Burası Selçuklu Sultanları Türbesi. Az önce size bilgi veriyordum. Burayı gösterip bilgi vermek istedim. Evet. Şurası 2. Kılıç Arslan tarafından yapılmış. Külahlı kümbet. Bu kümbet Selçuklu sultanlarının, Selçuklu hükümdarlarının son istirahatgahıdır. Dediğim gibi 8 tane hükümdar, 8 tane sultan
burada yatıyor. İzzettin Keykubatlar, Gıyasettin Keyhürsrevler, Alaaddin Keykubatlar, Ruknettinler, Mesutlar, velhasılı kelam Selçuklu Devleti'nin en iyi dönemini, Selçuklu Devleti'nin en kötü dönemini gören insanlar tam arkamızda bulunmakta. Evet, şurası ne bunu bilmiyorum. Burayla ilgili bilgi bulamadım açıkçası. Ne olduğu hakkında bilgisi olan varsa yazsın. Acaba su tutmak için kuyu olabilir mi? Olabilir. Çünkü Eşrefoğlu Camisi'nde böyle bir boşluk vardı. Öğrendik ki orada kar sularını tutmak için bırakılmış o boşluk. Evet, şimdi ben buradan tramvaya binip şeye gideceğim. Tren istasyonuna gideceğim. Trenimi kaçırmak istemiyorum. Yani tren bir de bayağı yavaş gidiyor. Yani yavaş gitmiyor da çok. Durak sayısı çok. O yüzden sürekli dura gidiyor. Burası rektörlükmüş. Konya Teknik Üniversitesi'nin rektörlüğüymüş. Burası Alaaddin Tepesi ve burası da durağımız. Evet, Selçuklu yüksek hızlı tren garına geldim. Alaaddin Tepesi'nin orada kalkıyor zaten tramvaylar. Tramvay ücreti 8,5-9 lira falandı. Vallahi çok uygun. Ulaşım açısından uygun Konya. O açıdan belediyeyi tebrik etmek lazım. Vallahi Konya içimde kaldı abi. Bir daha geleceğim ya. Birçok yere gidemedik. Meram Bağları'na gidemedik, Sille'ye gidemedik, Kyoto Parkı'na gidemedik, Sırçalı Medresesi'ne gidemedik. Birçok yere gidemedik yani. Evet dostlar, Konya gezimiz bitti. Yaklaşık 2,5 gün Konya'yı gezmeye çalıştım. Elimden geldiğince size tanıtmaya çalıştım. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Yani Konya'da gezilecek o kadar çok yer var ki hangi birini anlatayım bilmiyorum. Ben normalde Tuz Gölü'ne falan gitmeyi de istiyordum. Ama gidemedim maalesef. Nereye gittim? Çumra'ya gittim. Valla Çumra'ya aracınız yoksa biraz zor gidersiniz. Yine de otostop yapmanız lazım. Çumra'ya gidecekseniz de Çatalhöyük'e. Yani ya bir turla gidin ya da gitmeden önce mutlaka araştırma yapın, yoksa hayal kırıklığına uğrarsınız. Bildiğiniz kazı alanı. Yani ama orada bir tur rehberiyle gittiğinizde size orada ilk çağdan o insanların ilk yerleşik hayata geçip karbonhidrat ağırlıklı beslenmeye başlayan insanların, tarım yapan insanların hayatını anlatınca tabii daha güzel oluyor. Ama Konya Belediyesi'ni tebrik etmek lazım. Oraya gerçekten çok güzel bir ön giriş, ön bilgilendirme alanı yapmış. O konuda belediyeyi tebrik etmek lazım. Doğruya doğru diyelim, hakkını verelim. Oradan ben merkeze geldim. Mevlana civarını gezdim. Zaten Mevlana civarında birçok yer birbirine yakın. Anlatmaya gerek yok Mevlana'yı, Şems'i. Çoğunuz biliyorsunuz. Ben videomda yine detaylı anlatmaya çalıştım. Mümkünse hafta içi gelin. Hafta sonu çok kalabalık oluyor. Hafta içi gelirseniz bence daha iyi, daha sakin. Mevlana'nın etrafında yine belediyenin işletmeleri var. Uğrayabilirseniz oraya uğrayın. Veya yani zaten genel olarak fiyatlar hemen hemen her yerde aynıydı. Etli ekmek 130'da 160 lira civarı. Ben bir yerde yemek yedim. Orası çok uygundu. Şimdi adını unuttum ama videomda göreceksiniz muhtemelen. Şendağ'a gittim. Ara iyi değildi vallahi, tavsiye etmiyorum. Bence başka yeri deneyin. Onun dışında Beyşehir'le Seydişehir'e gittim. Ben ilk önce Seydişehir'e gittim ve bilet 30 liraydı. Çok uygundu. Oradan da şeye geçtim. Oradan da Beyşehir'e geçtim. Oradan tekrar Konya'ya döndüm. Beyşehir'de Eşrefoğlu Camii var. İnanılmaz bir yer. Bak sırf o cami için bile oraya gidilir. Ondan sonra bugün yine sabah şeye gitmeye çalıştım. Konya'yı biraz daha gezmeye çalıştım. Elimden geldiğince, zaten videoda görmüşsünüzdür. Ama birçok yer eksik kaldı. Oraya bir daha gideceğiz. Konya içimde kaldı. Gerçekten Kyoto Parkı, Meram Bağları, Sille, hiçbir yere gidemedim. Şimdi benim trenim geldi. Trenime binmek zorundayım. Sakarya'ya doğru yola çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın. Şimdilik bay bay.